Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda Bitcoin'e değineceğiz. Bitcoin'de bir yükseliş var. Kripto paralarda bir yükseliş var. Bu yükselişe değineceğiz ve orta ve uzun vadeli Bitcoin'de bazı seviyeler var. Bazı hedeflerimiz var. Onları sizinle paylaşacağız. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan, sadece teknik analiz ışığında teknik analizimize sağladığı verilerle ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu videoları. Onun için teknik analizin ne güzel bir nimet olduğunu, ne kadar işe yaradığını, ne kadar güzel bir veri sağlayıcı olduğunu videolarımızdan teyit edebilirsiniz. Videolarımızı izlediğinizde verdiğimiz yüksek potansiyelleri ve hedeflerin hepsini teknik analizle yaptığımızı görürsünüz zaten. Onun için tekrar teknik olarak bakacağız ve temel analizinde teknik analizi nasıl desteklediğini ve birlikte nasıl çalıştıklarını, teknik analizin öngörme konusunda ne kadar başarılı olduğunu videolarımızdan görebilirsiniz. Tabi öğrenmek isterseniz, bizim gibi böyle analiz yapmak isterseniz teknik analiz kursumuz var, sıfırdan zirveye kadar. 1300 TL'den 900 TL'ye indirmiştik fakat 500 TL'ye indirdik. Teknik analizi öğrenmek isteyenler varsa videomuzun açıklama bölümünde kursun linki mevcut, oraya tıklayıp bilgisayar üzerinden olmak üzere satın alabilirler. Çoğunuz kanalımıza abone olmadan videoları izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olmanız. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Evet, öncelikle Bitcoin'e TL bazlı bakacağız. TL bazlı güzel bir formasyonumuz var, güzel hedeflerimiz var. Onu sizinle paylaşacağız. Daha sonra dolar bazlı olarak da bakacağız. Birbirini nasıl desteklediğini siz de zaten göreceksiniz. Gene teknik olarak bakacağız. Çünkü teknik analiz bize haber veriyor. Teknik analiz bize öngörüler sağlıyor. Onun için teknik analizden faydalanmadan kesinlikle hiçbir analiz yapmayın. Ki biz de yapmıyoruz. Şimdi bu Bitcoin'in haftalık grafiği. Haftalık grafiğini açtığımızda TL bazlı olarak daha yukarıya gittiğini, yani dolar bazlıdan çok grafik olarak en azından daha yukarıya gittiğini görebiliyoruz. Şurada neyimiz var? Burada bizim bir çanağımız var ve bir kulpu var. Oluşmuş, bitmiş. Yani yükselişe hazır, hatta yükselişe başlamış. Şimdi burada ne dedik? Bir çanak kulp formasyonumuz var. Bu maviyle gördüğünüz çanağımız şöyle zaten çiziyoruz. Çizdik, şöyle dibine kadar getirdiğimizde şurayı da beyaz yapalım. Ve bu formasyon 850.000 TL'den kırılmış. Orası bizim için önemli bir destek noktası. Hala oraya gelip bir pullback yapma beklentimiz var. Oraya gelip pullback yaparsa daha güzel olacak. Şu an tabi 1 milyon TL'nin üstünde. Dolar bazlı da baktığımızda bu grafiklerin nasıl birbirini desteklediğini göreceksiniz. Şu an 1 milyon 60 bin TL'lerde, hala 850 bin TL'ye kadar düşme ihtimali var. Düşüp şöyle bir pullback yaparsa çok daha güzel olacak Bitcoin için. Ve 850 bin TL altına düşmediği sürece, ki şurada beyazla çizdiğimiz gördüğünüz yükselen bir trendimiz var, ana trendimiz. Burası da önemli bir destek noktası. Bunların, yani çanak kulp formasyon desteği ve yükselen trend desteği de aynı yere denk geliyor. Bu da çok güzel bir formasyon oluştuğunun kanıtı. Onun için Bitcoin'de %20'lik daha bir düşüş olabilir tabii ki TL bazlı olarak. Düşüp 850 bin TL'ye gelip bir pullback yaparsa çok daha güzel olacak diye tekrar söylemiş olalım. Peki ondan sonra hedefi nedir? Ve biz teknik analizde daha önce söylediğimiz gibi, daha önce defalarca daha doğrusu söylediğimiz gibi uzun vadeli çanak formasyonları ve tobo formasyonlarının çok güzel yükseliş gösterdiğini, gösterebileceğini ve formasyon hedefini 2'ye veya 3'e katladığını zaten size kanıtlamıştık. Verilerle, yaptığımız videolarla, analizde kanıtlamıştık. Şimdi bu da zaten haftalık bir grafik. Yani uzun vadeli bir grafik. Uzun vadeli grafikte gördüğünüz gibi tekrar gelip bir 850 bin TL'ye pullback yapabilir. Yapmayabilir de, ama gelip yaparsa daha güzel olur. Bu sadece düşüş ihtimali, ama ben Bitcoin'in 850 bin TL altına düşeceğini şahsen çok düşünmüyorum. Düşerse de bahsedeceğimiz hedefler hepsi şimdilik tabii ki iptal olur. Şimdi ne dedik? 850 bin TL üstünde kaldığı sürece bizim hedefimiz nedir? Şurada hemen cetvelimizi alıp tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi %117'lik çanak tamamlama hedefi, ama burası 2 milyon 350 bin TL hedefimiz var, ama bu bizim ilk hedefimiz ve ikinci hedefimiz de var. Ona da bakalım. Formasyon boyunu şöyle katlıyoruz. Şöyle şuraya hemen klanlayalım.
Bunun aynısını tepesine koyalım. Tabi burası bizim için bir destek olacak. Kırıldıktan sonra 2.350.000 TL seviyesi bizim için bir destek olacak. Ve 2.350.000 TL üstünde kaldığı sürece gördüğünüz gibi bizim bir sonraki hedefimiz, belki bir sonraki boğada gider, belki bu sefer gider, hiç belli olmaz. Ama uzun vadeli gidecektir. Tabi boğa bittiğinde 2024 sonu 2025 yıllarından bahsediyoruz hep size. O zamana kadar gelir mi bilinmez ama şöyle baktığımızda bizim 6.700.000'lik bir hedefimiz var TL bazlı olarak Bitcoin'de. O da gördüğünüz gibi yaklaşık 6x'lik yani 6 katlık bir yükseliş potansiyeli demek. Biraz sonra dolar bazlı da bakacağız. Bunların bu iki grafiğin ve bu iki hedefin birbirini desteklediğini siz de göreceksiniz. TL bazlı olarak çok güzel bir formasyonumuz var. 850.000 TL üstünde kaldığı sürece ilk hedefimiz 2.350.000 TL ve 2.350.000 TL üstüne atıp kalıcı olursa da bir sonraki hedefimiz 6.700.000 TL seviyesi olacaktır Bitcoin TL bazlı olarak grafiğinde. Şimdi bir de dolar bazlı olarak bakalım, yani USDT bazlı. Daha önce çizdiğimiz bütün hedefler Bitcoin'de geldi. Geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz. Tepeye gittiğinde aşağı doğru verdiğimiz hedefler de geldi. Aşağı indiğinde yukarıya doğru verdiğimiz hedefler de hepsi tek tek geldi. Ve biz yaklaşık bir yıldır ne diyoruz? Bitcoin'de artık dipler oluştu. Ve bu diplerden sonra artık bir yükseliş olacak. Ve bu yükseliş trendinin de 2024 sonu 2025'in ortalarına doğru olacağını daha doğrusu hep söylüyoruz, sürekli söylüyoruz. Nitekim kripto paralarda son bir aydır bir yükseliş görüyorsunuz. Bunun da zaten olacağını biz bekliyorduk. Onun için her zaman söylüyoruz. Biz yatırımlarımızı zaten yapmıştık. Yapmaya devam ediyoruz Bitcoin ve altcoin'lere. Sizinle bizim yaptığımız sepeti de paylaşmıştık. 2-3 video öncesine giderseniz kendim için yaptığım sepeti, yani 2025 ortalarına doğru hazırladığım, o tarihlerde satmak amaçlı bir sepet yapıp sizinle paylaşmıştım. O videoyu da sağ üst köşeye koyacağım bir yere. Video bittikten sonra oradan izleyebilirsiniz veyahut kanalımızda videoyu bulup bizim de sepetimize ulaşabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'de daha önce yaptığımız analizlerde burada düşüşten önce bazı formasyonlar vermiştik. 15.000 TL hedefimiz vardı, 20.000 TL. Tabi biz bunu paylaştığımızda açıkçası biz de bunu beklemiyorduk. Bu kadar düşmesini beklemiyorduk ama teknik analiz bunu gösteriyordu. Bitcoin'in 15-20 bin TL seviyelerine geleceğini söylüyordu. Hatta en son belki 13.800'lere kadar bir iğne atar diye düşündük fakat bu iğneyi atmadı. Buralarda toparlandı, 15.000 TL'yi dip yaptı ve yükselişine başladı. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir beklentimiz var? Onu sizinle paylaşalım. Grafikler biraz kaba, onun için dikkatinizi vermenizi istiyoruz. Şimdi bu haftalık bir grafik. Öncelikle burada altta 3 tane yuvarlak çizgi, yani yarım dairelik çizgi çizmişiz. Burada öncelikle bir toba formasyonu yaptı ve bu toba formasyonu neresiydi? 40.000 dolar seviyesi, bu gördüğünüz çizdiğimiz toba formasyonun hedefi. Oraya yaklaştık zaten, 38.000 dolarlara geldik. Orası geldi diye sayıyoruz. Fakat daha sonra burada pembeyle gördüğünüz farklı bir formasyon var. Çanak kulp formasyonu. Tabi bunların hepsi dip formasyonları. Dibe geldiği zaman bir fiyat dip formasyonları oluşturarak, teknik analizi çalıştırarak çok güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi ne dedik? Bir toba formasyonumuz var. Hedefi 40.000 dolar seviyesi, orası geldi. Ve gene pembeyle gördüğünüz, şurayı hatta kaldıralım. Şöyle karışıklık olmasın. Biraz kirli gibi duruyor ama şöyle az bir şey teknik analiz bilenler zaten bu seviyeleri, bu formasyonları görecektir. 25.000 dolar seviyesi çok önemli bir seviyeydi. 32.000 dolar seviyesi vardı, hedefimiz vardı, orası da geldi. Şu an 40.000 dolar hedefimize doğru gidiyor. Oraya geldikten sonra bir düzeltme yapıp tekrar 32.000 dolarlara gelme ihtimali var mı? Var. Hatta ani bir düşüşle 25-26.000 dolar seviyesine kadar düşmesi de normaldir. Bunun altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Yani 25.000 dolar altına düşmediği sürece yukarı trend devam edecektir. Daha sonra ne var dedik? Bir çanak kulp formasyonumuz var dedik. 15.000-30.000 dolar seviyesine kadar bir çanak kulp formasyonumuz var. Buranın da hedefi 48.000 dolar olacaktır. O da şurası, gördüğünüz gibi, hatta şurası, şu pembeyle gördüğünüz 48.100 dolar seviyesi olacaktır. 180 dolar hatta. Tabi bunlar düzeltmelerle devam edecektir. Daha sonra 69.000 zirvesi bizim beklentimiz, yani büyük çanak formasyonu hedefimiz olacaktır. Daha sonra ne olacak peki? Videonun başında ne dedik? TL bazlı grafik kendini ikiye katlayıp da çanak kulp formasyonunu ikiye katlarsa
Bizim ana hedefimiz, uzun vadeli hedefimiz tabii ki. Uzun vade ne diyoruz her zaman? En az 1 yıl zaman dilimi demek. 3 yıl veya 5 yıl sürebilir ama en az 1 yıl demek. 69.000 TL üstünde kaldığı sürece de gördüğünüz gibi zaten daha önceleri beklentimizi çizmiştik bu şekilde. Bizim ana hedefimiz 300.000 dolar seviyesi olacaktır. TL bazlı ilk önce 2.350.000 seviyesi bizim hedefimiz. Daha sonra 6.700.000 seviyesi. Dolar bazlı da aynı şekilde 69.000 dolar seviyemiz var ve ondan sonra uzun vadeli olarak 300.000 dolar seviyesi Bitcoin'de bizim beklentimiz, yani ana hedefimiz olacaktır. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Kripto paralar hakkında, Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları mutlaka siz de bizimle paylaşın. Ki 2024 Nisan'da yanılmıyorsam halving var. Halving olduğu zaman genelde yükseliş oluyor. Bu bize cesaret veriyor. Yani hedeflerimizin geleceğini teyit ediyor diyebiliriz. Sizin düşünceniz nedir? Lütfen yorum bölümüne yazın ama eleştirilerinizi lütfen sakince ve kibarca yapın. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.